Peki neden eski bir kasa seçimi yaptım? Daha önceki videolarımda anlattım. RAM frekansımız 4000 MHz. Bu daha da yukarı çıkabiliyor. Anakart bunu destekleyebiliyor. Yeni kasalar anakartları öldürüyor. Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda bu sistemi kasaya toplayacağım demiştim. Şimdi kasayı gördüğünüzde bu eski diyebilirsiniz. Peki neden eski bir kasa seçimi yaptım? Birincisi maliyetten kaçmak için. İkincisi dokunduğunuzda kasaya eğilmiyor. Ben buraya ekran kartı taktığımda vida ile sıktığımda bunu anakartın bu bölümü kamburlaşmayacak. Yani yamulmayacak. Daha önceki videolarımda anlattım. Yeni kasalar anakartları öldürüyor. Anakart üzerindeki komponentleri, SMD parçaları, küçük mikro parçaları devrelerden kopartıyor. Bunu anlatmıştım. Bu sebeple eski bir kasa seçtim. Bu Casper'ın çok eski bir kasası. Bunlar çok sağlam. Yani o zaman malzemeden çalınmıyordu. Şimdiki kasalar maalesef dandik. Anakartı kasanın içine montajını yaptım. Güç kaynağını görüyorsunuz. Bu güç kaynağını tanıyanlar vardır. Eğer benim eski videolarımı seyrederseniz bu güç kaynağını ne yapmıştık? Isıya duyarlı fan sistemi yapıp bir de güçlendirmiştik. İçindeki tüm kapasitör, kondansatörleri Japon yapmıştık. Bunu kullandım. M2 SSD taktım. Üzerinde soğutucu var. Bunu da anlatmıştım. Şöyle demiştim. Sakın M2 SSD'lerinizi bu şekilde kullanmayın. Yani çıplak kullanmayın demiştim. Çünkü ömürleri kısalıyor. Yani üretici firmaların yazdığı verilere dikkat almayın. Çoğu yalan. Yok 80 dereceye kadar çıkarmış, yok şöyle olurmuş. Bunlar bana göre yalan. 2 senede M2 SSD'niz çöp olur. Çünkü ısınan malzemeler bunlar. Isındıkları için soğutucu mutlaka kullanın. Ama maalesef YouTube'daki bazı şaklabanlar sponsor adı altında para alayım, kazanayım, malı götüreyim diye sizlere bunları açıklamadı. Ve birçoğunuzun elindeki M2 SSD'ler çöp oldu. Bunu biliyorum. Ben her zaman doğrulardan yana oldum. Kasa bu. Bu yuvaya hard diskte takabiliriz harici ya da normal SSD de takabiliriz. Bu ön tarafa bir tane fan ekledim 12 santimlik. Gördüğünüz ekran kartını hemen takalım. Bu şekilde. Daha vidasını sıkmadım ekran kartının. Az önce anlattığım şeyi tekrar etmek istiyorum. İşte yeni nesil kasalara ekran kartı taktığınızda bu şekilde tornavida ile sıktığınızda böyle bastırıyorsunuz ya. Bastırdığınızda buradaki saç ince olduğu için yamuluyor ve o şekilde kalıyor. Alt tarafa anakarta baskı uyguluyor. O şekilde anakart kasanın içinde kambur şekilde kalıyor. Yani yamuk şekilde kalıyor. İçerideki ısı yüksek olduğu için anakart o şekli alıyor. Daha sonra zamanla üzerindeki bu anakartın üzerindeki küçük parçalar devre yollarından kopmaya başlıyor. Anakartınız ya mavi ekran veriyor ya bir daha çalışmıyor. Siz zannediyorsunuz ki anakart ömrünü tamamladı. Hayır, öyle değil. Kullandığınız kasalar dandik olduğu için. Ben buradan bu vidayı ne kadar bastırsam da sıksam da bu kasa yamulmayacak. Esnemeyecek çünkü. Bitti. Bu kadar. Evet, şimdi her şey hazır olduğuna göre sistemi çalıştıralım. Bakalım görüntüsü nasıl olacak. Daha sonra kasanın kapağını kapatırız. Her şey hazır. Şimdi start verelim.
Farkındaysanız güç kaynağının fanı dönmüyor şu anda. Isındığı zaman dönecek. NVMe-SSD'de eski işletim sistemi vardı. Bu şekilde çalıştırdım. Masaüstü geldi. Ekran kartının bu tarafından çıkış olmaması benim için çok iyi oldu. Çünkü bu taraftaki fan üflediğinde ters bir akım oluşacaktı. Ama şimdi ne oluyor? Bu fan üflüyor, alta veriyor. Bir de işlemciye, bu tarafa veriyor. Yani her iki tarafa hava verebiliyor. Böyle olması çok iyi oldu. Bir de kasa minik, kibar. Benim hoşuma gitti. Hani birileri eski, kasa eski diye kötümser yorum yapmasın. Dediğim gibi bu kasa çok sağlam. Et kalınlığı çok fazla, yamulmuyor, esnemiyor. Bu sebeple bu kasayı tercih ettim. Belki birilerine göre şatafatlı, ışıklı, yeni nesil kasa seçilebilirdi. Evet, ben de seçebilirdim. Fan da daha yeni devreye girdi. Güç kaynağının. Evet, ben de satın alabilirdim. 20-30 bin lira para verip de iyi bir kasa alacağıma, çünkü kasanın benim bilgisayarımda hiçbir etkisi olmayacak. Yani performans bakımından hiçbir etkisi olmayacağı için sadece görüntü, gösteriş. Ben işin o tarafında değilim. Hani bir tabir vardır. Hatice'ye değil, neticeye bakmak lazım. Ben de bu sebeple tercih ettim. Hem kibar, hem küçük, hem de sanki bu sisteme göre dizayn edilmiş bu kasa. Fazla boğmuyor, fazla sıkmıyor. Güzel, hava akışı da güzel. Baktığım zaman bayağı üflüyor yani, az buz değil. Bakın, şimdi bakın. Bayağı üflüyor yani, az buz değil. İyi, fazla ses de yok. Güzel. Uzun zamandır çalışıyor. Bunlar da aygıt yöneticisindeki donanım bilgileri. Şimdi bu şekildeyken bir test yapalım. İşlemci ısı testi yapalım. RAM frekansımız 4000 MHz. Bu daha da yukarı çıkabiliyor. Anakart bunu destekleyebiliyor. Bu anakartın böyle bir özelliği var. Standardı 3600 MHz aslında ama anakarttan dolayı 4000 hatta 6000 MHz'e kadar çıkartma imkanım var RAM'in frekansını. Şimdi her şey hazır. Sıcaklığımıza bakalım. Yaklaşık 32 derece. Bu şekilde bir bench testi yapalım. Bakalım ne oluyor. ...68 derecede kaldı. Demek ki en fazla bu kadar ısınıyor. İnternette diğer verilere baktım. 80 derecede kullananlar var bu işlemciyi. Bence iyi değil. Ama bu sıcaklık iyi. Güzel. Fena değil. Ki hatırlatmak isterim. Şu anda işlemci %100 performans ile çalışıyor. Bakalım. Burada görüyorsunuz. Yani her oyunda %100 performans yok. Bu biraz zorlama. Öyle diyelim. Görüyorsunuz sıcaklık 68 sabit. Böyle kaldı. Yani bunun ederi bu. Bu şekilde. Kapattım. Kasayı ayağa diktim. Bir de böyle görün istedim. Eğer şatafat, gösteriş, ışık delisi arkadaşlar varsa, ki var zaten, bu da bir tercih. 20-30 bin lira ya da daha fazla paralar verip şatafatlı, kaliteli kasalar satın alabilir. Benim tercihim böyle. Bu da kasanın kapalı hali. Bu şekilde.
Evet arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Bu sistemi kasaya toplama işlemini de Allah'ın izniyle tamamladık, bitirdik. Bu şekilde teslim edilecek bu kasa. Bu bana ait değil, onu belirteyim. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.